evde kullandığım modem benim kendi odamda duruyor. Kendi odamda internetim çok güzel. Her şey hızlı. Ama balkona veya salona gittiğim zaman internetim hiç de güzel değil. Bir de mesela atıyorum 3-5 kişi telefondan bağlanıyor, tabletten bağlanıyor, bilgisayardan bağlanıyor. O zaman o işte atıyorum balkon veya salonda hiçbir şekilde internetim çekmiyor. Ya da çok böyle düşük bekleyeceksin ki video yüklensin. Sonra dönüp gelip odamı mesela video izleyeceksem mecburen odamda izlemek zorunda kalıyordum. Sonra ben bu durumdan çok sıkıldım. Biraz araştırma yaptım ve Xiaomi'nin şu ürününü satın aldım. Bu ürün eee, yedek modem görevi görüyor. Başka bir odalara gittiğiniz zaman bunu yani fişe takıyorsunuz ve eee, modem alanınızı genişletmiş oluyorsunuz. Şöyle kutusunu açalım, göstereyim size. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Böyle cihaz bu aslında. Eee, Bu yurt dışı kullanımı için olan bir cihaz ama içinden bir de normal bizim evlerde kullandığımız prizleri girmesi için böyle bir aleti de var. Bunu buraya takıyorsunuz. Normal prize takıp şurada antenlerini de kaldıralım. Prize taktığınız zaman bu aslında yedek modem oluyor. Bunun ayarları için Xiaomi'nin Mi uygulaması var. Onu telefonunuza indirmeniz lazım. Oradan bir kurulum yapıyorsunuz. Daha sonrasında bu cihazda atıyorum salona gittiniz, işte balkona gittiniz. Yani modemden uzak bir yere gittiğiniz zaman internetiniz yine aynı hızda çekim gücü gösterecek. Siz de telefonunuza Mi uygulamasını indirirseniz benimle beraber videoyu izleyerek çok basit bir şekilde kurulumu sağlayabilirsiniz. Bu arada cihazın boyutları oldukça ufak. Yani şöyle göstereyim. 5-6 santim bir şeyler, yani bir parmağım boyunda falan. Bağlantı kurduğumuz zaman şurada bir ışığı var. Bu önce sarı yanıyor. Bağlantıyı kurduktan sonra buradaki ışık mavi oluyor. Mavi olduktan sonra kullanıma hazırdır. Herhangi bir problemi yok o zaman. Sarı olursa sıkıntı var demek. Bir de şu aşağıda resetleme düğmesi var. Eğer bir problem olursa veya baştan kurmak isterseniz buraya bir e, iğneyle 10 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Bu cihaz tekrar kendi ayarlarına, yani fabrika ayarlarına geri dönmüş oluyor. Ondan sonra tekrardan yeni bir kurulum yapmanız gerekiyor. Evet, cihazı burada prize takıyorum. Şimdi sarı ışığı yandı. Evet, sarı ışık yanıp sönüyor. Şimdi Mi uygulamasından uygulamanın ayarlarını yapacağız. Bu yedek modemin ayarlarını yapacağız. Ayarları tamamladıktan sonra oradaki sarı ışık mavi ışık olarak yanacak ve sabit kalacak. Burada Mi Home uygulamasını telefonda açıyoruz. Sonra yukarıda artı işaretine bastık. Cihaz ekleme dedim. Cihazı bulmak için Bluetooth açılsın mı diyor. Etkinleştir dedim. Yakındaki cihazları burada otomatik olarak gösteriyor. Aslında cihazımızı buldu en üstte. Eğer orada bulamazsa burada manuel cihaz ekle bölümü var. Bu aşağıya doğru baktığınız zaman cihazı buradan bulabilirsiniz. O şekilde de kurabilirsiniz. Bluetooth otomatik olarak bulduğu için ben buradan cihazın üstüne tıkladım. Şimdi bana diyor ki internetinizi seç diyor. Ben modemdeki internet adımı seçtim. Sonra sonraki dedim. Telefonu cihaza yaklaştırın diyor. Bu yeni aldığım Xiaomi cihaza telefonumu yaklaştırdım.
Cihaz başarılı eklendi dedikten sonra oda seçin diyor. Mesela ben salonda kullanacağım için bunu salon olarak işaretledim. Sonraki dedim. Cihazı yeniden adlandır diyor. Ben kablosuz internet ağlarını taradığım zaman kafam karışmasın diye oraya şey yazacağım. Yine modemin adı yazacağım. Bir de yanına plus ekliyorum. Ben öyle yazıyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bu adımda yine başlayalım diye devam ediyorum. Yine burada bir anlaşma veriyor. Kabul ettim. Bu yukarıda da gördüğünüz gibi şu an onaylandı. Yeşil tik aldı. Cihazımın üstüne de bakıyorum, prizdeki cihaza. Onun üstündeki ışık da maviye döndü. Sabit bir şekilde yanıyor. Yani kurulumu tamamladım. Bitti. Buradan çıktıktan sonra yakındaki Wi-Fi cihazlarına tarama yapacağım. Bu ek Wi-Fi benim normal modemim. Kullanılabilir ağları yeniledim. Ve ek Wi-Fi Plus olarak görünüyor. Buna basıyorum. Şu an ben buna bağlandım. Yani satın aldığım bu cihazla bağlandım. Kurulum başarıyla tamamlandı. Burada ek Wi-Fi Plus'ta bastığınız zaman sizden modem şifrenizi isteyebilir. Benden şu an istemedi. Neden istemediğini bilmiyorum. Modem şifrenizi yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Yani modeminizdeki şifre neyse onu yazıyorsunuz. O evde ilk kullandığınız modem. Onun şifresini yazıyorsunuz. Tamam dedikten sonra bu Xiaomi'nin cihazı da yedek modem olarak kullanılmaya hazır oluyor. Yani kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Modemin kurulumunu tamamladım. Buradaki ışık maviye döndü. Sabit olarak yanıyor. Yani şu an ben bu cihazı kullanabilirim. Kurulum bu kadardı. Bunu fişten çıkarttığım zaman o şey orada kalıyor ama şöyle çıkartalım. Bu biraz sıkı olduğu için içeride kalıyor. Çıkarttım. Başka bir odaya taktım diyelim. Yine aynı şekilde geliyorsunuz. Bunu fişe takıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Şu an sarı yanıyor. Bu sarı ışık yanması demek aslında normal evdeki modemle bağlantı kurmaya çalışması. Ama biz ayarlarını daha önceden yaptığımız için bir daha uğraşmayacağız. Şimdi o kendi kendine mavi ışığa dönecek. Mavi ışığa döndükten sonra da cihazı kullanabiliriz. Şu an mavi ışığa döndü. Her şey bu kadar basit. Bu cihazın kurulumunu yaptım, bitti. Mavi ışığı da yandı. İnternete bağlandım. Bunu fişten çıkartıp bir daha taktığım zaman tekrardan kurulumla uğraşmama gerek yok. Bazen elektrik gittiği zaman arızaya geçiyor. Arızaya geçtiği zaman da sarı bir ışık yanıp sönüyor burada. Şuradaki şöyle göstereyim. Burada bir düğme yeri var ya. Burası normalde mavi yanıyorsa sıkıntı yok. Bağlantı tamam. Eğer sarı ışık yanıp sönüyorsa o zaman bir problem var demektir. Öyle bir durum olduğunda az önce gösterdiğim şu alttaki resetleme düğme değil daha doğrusu, orada bir minicik bir delik var. İğneyle oraya 10 saniye basılı tutun. Cihaz kendini sıfırlasın. Tekrardan MIUI uygulamasından kurulumunuzu yapın. Bu sürekli olmuyor ama elektrik gidip geldiği zaman ben birkaç defa öyle bir problem yaşadım. Onun dışında prizden çekip başka bir odaya taktığınız zaman kurulum yapmanıza gerek yok. Siz de evinizde kullandığınız internetim işte bir odaya gidiyorum çekmiyor veya çok az çekiyor diyorsanız bence bu ürünü alın, işinizi görecektir. Ürünü nereden satın aldığımı videonun altındaki açıklamalar bölümünde sizinle paylaşacağım. Ürünün teknik özelliklerine oradan ulaşabilirsiniz. Yani isterseniz açıklamadaki linkten veya başka bu teknolojik ürünleri satılan yerlerden satın alabilirsiniz. Artık her yerde çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman yorumlarda bana yazın. Mümkün olduğunca en kısa sürede size geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.